Milattan sonra 2338 yılıydı. Gökyüzü artık mavi değildi. Turuncuya çalan toprak rengi, bulutlarla karışmış kan gibi paslı bir tonla sarmalardı ufku. Ne bir kuş sesi duyulurdu, ne de bir yaprağın kıpırtısı. Dünya, 2322 yılında gerçekleşen ve sonrasında Kıyamet Savaşı olarak anılan çatışmanın ardından nefesini tutmuş, unutulmayı bekleyen bir enkaza dönüşmüştü. Milyarlarca insan, nükleer yangınlar, genetik silahlar ve acımasız savaş makineleri arasında eriyip gitmişti. Hayatta kalanlar ise ya yer altında gizlenmişti ya da yaşamakla ölmek arasında bir halde bu suskun cehennemin içinde sürünmekteydi. Bazı insanlar ve hayvanlar mutasyona uğrayarak zihinlerini yitirmiş, kana susamış zombilere dönüşmüştü. Bitkiler bile tanınmaz hale gelmişti. Kimi yerlerde kendi kendine hareket eden sarmaşıklar, çürümüş cesetleri besin olarak tüketiyordu. Böyle bir dünyada mucizevi bir şekilde ayakta kalanlardan biriydi Martin. Savaşın ardından yıkıntılar arasında dolaşırken bulduğu 6 çocuğu yanına almış, çölde eski bir radyo kulesi civarında yaşanabilir hale getirdiği kamp alanında bir düzen kurmuştu. Adeta bir çoban gibi kıyametin ortasında kalan bu minik sürüyü korumuş, büyütmüştü. Edward, Charlotte, Amelia, James, Thomas ve Belle. 6 farklı hikaye, 6 ayrı kader. En küçüğü Belle'di. Zamanla yaşadığı çoraklık içinde bir gül gibi açmıştı. Siyah saçları rüzgarda çırpınan bir sancak gibiydi. Gözleri çölün ufkunu delen karanlık bir zekayla parıldardı. Asi, sorgulayıcı ama kalbinde hala çocukluğun özlemiyle titreşen bir kızdı. Diğerleri de büyümüş, Martin'in öğretileriyle hayatta kalmayı öğrenmişti. Onlara göre Martin bir kurtarıcıydı. Öz babaları olmasa da dünyada onlara aile kelimesini hatırlatabilecek tek kişiydi. Ama şimdi Martin yoktu. 3 gündür dönmemişti. Gecenin serinliği kampın üzerine çökmüştü. Paslı tenekelerden yapılma barınakların arası rüzgarla inliyordu. Ortada yanan küçük bir ateş, yansımalarını çocukların yüzüne vuruyor. Ateşin titrek ışığında endişe, korku ve sessizlik dans ediyordu. Charlotte dizlerini karnına çekmiş, çenesini üzerine yaslamıştı. Gözleri uzaklara, sanki Martin'in geleceği yola takılmıştı. James bir taşla oynamakta, sinirli yerlere çizgiler kazıyordu. Thomas sürekli ellerini ovuşturuyor, "Belki dönmüştür," diye mırıldanıp duruyordu. Amelia sessizdi. Her zamanki gibi duygularını içine gömmüştü. Edward ateşe odun atarken konuştu. 3 gün oldu. Bu kadar uzun süredir hiç kalmamıştı dışarıda. Belle kayaların üzerine oturmuştu. Siyah saçları rüzgarla dans ederken gözleri parlak ve kararlıydı. Dudakları kıpırdadı. "Gidip onu bulmamız gerek." Thomas hemen başını kaldırdı. "Delirdin mi Belle? Çöl. Orası artık sadece kum değil. Dışarıda neler olduğunu bilmiyoruz." Biliyoruz aslında. Dedi Charlotte sessizce. Zombiler, gece yürüyenler, kaktüs gibi dikenli bitkiler, ölüm, hepsi orada. Belle ayağa kalktı. İşte bu yüzden gitmeliyiz. Martin de onları biliyordu ama yine de gitti. Şimdi biz burada oturup bekleyerek ne yapıyoruz? Ateşe bakıp dua mı edeceğiz? Edward gözlerini Belle'ye dikti. Ve ya geri gelirse? Boş yere dışarı çıkmış oluruz. Ya bizi burada bulamazsa? Ya dönemezse? Dedi Belle, sesi biraz titreyerek. Ya başına bir şey geldiyse? 3 gün oldu. Her gün sabah güneşiyle dönerdi. Ama şimdi gökyüzü bile onu sormaya başladı. Belle, dedi Amelia hafifçe doğrulup. Biz de endişeliyiz. Ama onu aramak, bu bir kumar olur. Belki bir gün daha beklemeliyiz. Belki yarın döner. Belki, dedi Belle alaycı bir şekilde. Belki her şey düzelir. Belki dünya yeniden yeşerir. Belki annem hala hayattadır. Belki bu hiç yaşanmadı.
Belki biz de rüya görüyoruz. Ama gerçekler böyle işlemiyor Amelia. Sessizlik yeniden çöktü. Ateş çıtırdamaya devam etti. James bir şey söyleyecek gibi oldu ama sonra sustu. Edward alnını ovuşturdu, sonra mırıldandı. Eğer gideceksen yalnız gitme. Belle gözlerini onun gözlerine dikti. Biliyorum. Ama eğer kimse gelmeyecekse ben yine de gideceğim. Charlotte kucağında tuttuğu paslı su matarasıyla oynarken fısıldadı. Martin sana güvenirdi. Hep senin ne kadar cesur olduğunu söylerdi. Ama cesaret bazen kaybetmek demek. Belle omuz silkti. Kaybetmeye razıyım. Onu burada bekleyerek yavaşça kaybetmektense onun için yola çıkmayı tercih ederim. Gözlerinde bir kıvılcım vardı. Ne ölüm korkusuydu bu, ne de inatçılık. Bu bir bağın çağrısıydı. Bir babanın kayboluşuna sessiz kalamayan bir evladın çırpınışıydı. Çöl sessizce onları dinliyordu.